Osurmak kilo verdirir mi? Bir osuruk kaç kalori? Biriken gazı nasıl dışarı atarız? Osuruk fenomenliği. Bir gaz bin nasihattan evladır. Kendini patlayacak kadar şişkin hissediyor musun hiç? Otobüste seni hamile sanıp yer veren oldu mu? Gaz dolu göbeğinle arkadaş ortamında obez muamelesi gördün mü hiç? Bir anda gaz çıkarmakta zorlananlar, acısından kıvrım kıvrım kıvranıp da ölüp dirilenler. Bir yanda gaz çıkarmayı spor sanan ileri seviye zekalılar. Osuruktan teyyare, selam söyle o yare. Yarın gazı sıkışmış, var mı bildiğin bir çare? Var tabii. Yaklaş yaklaş, senin dermanın bende. Gaz çıkarma, yerlenme, affedersiniz osurma. Halk arasında ve tıp dünyasında türlü türlü adları ve varyasyonları olan bu baş belası şişkinlik şu günlerde kalori yakımında bir efsaneye dönüştü. Dünyanın her yerinden insanlar internette deli gibi osuruk kilo verdirir mi? Bir osuruk kaç kalori yakar, kaç kalori yakar aramaları yapıyor. Osuruk başına 300-500 kalori gibi fetiş rakamlar havada uçuşuyor. Kıştan sallamasyon rakamlar sıkışan osuruğun dışarı atım şiddetinde geçti maşallah. Efsane tam bir çılgınlığa dönüştü ve osuruk 100 yılın en viral fenomenliğine ulaştı. Öyle ki lakabımı Mr. Osuruk olarak değiştirsem mi diye düşünmedim de değil hani. Tutar mı lan? Mr. Zafer'le bilimsel ve sağlıklı işlere hoş geldiniz. Bu videoda kabızlık, şişkinlik, gaz gerçeklerini bilimin ışığında ortaya koyacağım ve sana sıkışan gazı çıkarmanın en hızlı yolunu göstereceğim. Sonunda bana teşekkür edeceğiz. I love you. Neden gaz çıkarırız? Vücudumuzun beslenme, hava yutma veya bazı tıbbi durumlar nedeniyle bağırsaklarımızda biriken fazla gazı dışarı atma yollarından biri olduğu için. Kanada Bağırsak Araştırmaları Derneği'ne göre insanlar günde ortalama 15 ila 25 kez gaz çıkarır. Yani günde 500 ila 1500 mililitre falan. Bu gazın bileşeni hidrojen, azot ve karbondioksit. Bazen de metan. Gaz çıkarmak aşırı şişkinlik belirtilerini hafifletmeye yardımcı olur. Bu da kendimizi daha hafif ve daha ince hissetmemizi sağlar. Müsaadenizle efsaneyi çürüteyim. Gaz şişkinliği kalori yakmaz. Çünkü kalori yakımı kas aktivasyonundan kaynaklanır. Peki öyleyse osurmak bizi neden daha hafif hissettiriyor? Bir osuruk bin nasihattan evladır demiş atalarımız. Boş beleş nasihatleri karnımız tok evelallah. Ama şişkinde olmasın. En azından bir osuruktan sonra birazcık hafif hissedelim değil mi? İyi de gaz çıkarmak nasıl kalori yakar ki? Günlük kalori yakma işlemine toplam enerji harcaması TEE denir. 3 yoldan kalori yakarız. Dinlenirken, uyurken, nefes alışverişlerimizde, yemek yedikten sonra besinleri sindirirken ve egzersizle, hareketle, sporla. Sindirim sistemimiz yiyecekleri parçalamaya ve gazı bağırsaklardan geçirmeye yardımcı olmak için kasılıp gevşeyen çeşitli organlar ve kaslardan oluşur. Sonunda fazla gaz anüsten osuruk olarak dışarı atılır. Osuruğun şiddeti tamamen biriken gazın miktarı ile ilgili. Buna Newton'un kütle çekim yasasında değindiğini sanmıyorum. Aşırı gaz birikimi çoğunlukla beslenme ile ilgilidir. Örneğin bazı yiyeceklerin sindirimi daha zor olabilir. Bu da sindirim kaslarımızın kasılma ve gevşeme sürecini etkileyerek daha fazla gaz oluşumuna yol açabilir. Buna ıkınma da diyoruz. Yani aslında kalori yakmamızı sağlayan şey biriken gaz değil, fazla birikim sonrası onun dışarıya atarken, dışarıya çıkarırken verdiğimiz mücadele, ıkınma, zorlanma, harcadığımız enerjidir. Gaz çıkarırken kalori yakmanın tek yolu kaslarımızı aktif olarak çalıştırdığımız için gaz çıkarmakta zorlanmamızdır. Buna NREE yani gazla çalışan kalori yakımı diyoruz. Vallahi ben uydurmadım, böyle bir deyim var. Peki bir gaz için kendimizi heba etmeye değer mi? Bilimsel araştırmalar ıkınarak, zorlanarak çıkardığımız gaz başına sadece 1 kalori yaktığımızı söylüyor. Bu da zararlarını düşündüğümüzde astarı yüzünden pahalıya geliyor. Yani Happy Top'u 3-5 kalori için bu ameliyle değmez. Sonra maazallah bağırsaklarınıza zarar verir, sağlığınızdan da olursunuz. Yoksa kaz gelecek yerden tavuğu esirgemeyiz çok şükür. Ama vallahi kurtarmıyor, kurtarsa dükkan sizin. Tamam zorlanmayalım ama içimizde de tutmayalım be canlar. Peki gaz çıkarmadan ne kadar durabilirsin? Birkaç saat, birkaç gün, birkaç hafta, birkaç ay, birkaç yıl. Sadece birkaç saat. Eğer bağırsakların tıkalıysa ki bu büyük bir problem, büyük bir hastalık, en fazla birkaç gün tutabilirsin. Çünkü çıkarmadığın gazlar sindirim kanalında birikip önce şişkinliğe, sonra ağrı ve kramplara ve en sonundaysa ölüme kadar götürür seni. Yani gülüp eğleniyoruz konu esprili ama ciddi de aynı zamanda.
Mevzu derin ve ciddi ama eğlenceli. Çünkü Mr. Zafer anlatıyor size konuyu. Hadi alırım bir beğeninizi. Peki gaz çıkarmak şişkinliği gidermeye yardımcı olur mu? Eğer gaz çıkarırken kalori yakamıyorsak neden kendimizi daha hafif hissediyoruz? Biliyor musun? Amerikan Gastroenteroloji Koleji'ne göre karın şişkinliği ve gaz çıkarma gibi belirtiler genellikle fazla hava yutulması ve bazı beslenme faktörlerinden kaynaklanır. Sindirim sistemimizdeki enzimler bazı yiyecekleri parçalayamaz. Bu yiyecekler bağırsaklarımıza ulaştığında çeşitli gazlara dönüşerek şişkinliğe neden olur. Gaza gelme, tedbiri elden bırakma. Şunlardan hemen uzaklaş ya da azalt. Fasulye, brokoli, lahana, kızarmış yağlı yiyecekler, mercimek, kola, soda ve bira gibi gazlı içecekler. Çok hızlı yemek yemek, pipetle içecek içmek, sakız çiğnemek, sigara içmek, burun yerine ağızdan nefes alıp vermek, çok fazla hava yutmak, stres altında olmak, doğru şekilde oturmayan protezlere sahip olmak, laktoz ve glutein gibi gıda intoleranslarına sahip olmak, SIBO adı verilen ince bağırsakta aşırı bakteri bulundurmak, gastrointestinal enfeksiyonlara sahip olmak, irtibal bağırsak sendromu ve romantizmal hastalıklar gibi bazı tıbbi hastalıklara sahip olmak. Peki gaz çıkarmak sağlıklı mı? Yani herkesin içinde osurmuyorsan tabii ki sağlıklı. Her canlı osurur. Hayvanlar, insanlar, bitkiler. Ama her canlı bunu herkesin içinde yapmayacak kadar da genetik kodlarla doğar. Bunun için illaki medeni bir eğitim almaya gerek yok. İnsanımsılar konumuz dışı. Peki sıkışan gazı nasıl dışarı atarız? Gaz çıkarmanın onlarca yolu var. Böyle, böyle, böyle ya da böyle. Bize lazım olan şu. Eğer biriken yoğun gazı dışarı çıkaramıyorsan ve inim inim inliyorsan, kıvrım kıvrım kıvrılıyorsan acıdan, şu 3 basit hareketi benimle yap. Sonunda kuş gibi rahatlayacaksın ve bana teşekkür edeceksin. Belki de kanalıma abone olacaksın. Egzersiz sonrası odayı havalandırmayı unutma. Hadi yatak odama gelin. Peki gazımız neden kokar? Nasıl kokusuz gaz çıkarırız? Doğal gaz kokusuzdur. Peki bizimki doğal değil mi? Bizimki de doğal. Niye kokulu gaz çıkarıyoruz o zaman? Sizi bilmem ama benim gazım kokmaz. Seninki niye kokuyor? Çünkü fasulye, brokoli gibi sülfür içeren yiyecekleri çok fazla tüketiyorsun. Ki o berbat kokuyu veren işte bunlar. Sülfür. Aşırı gaz çıkarmayı nasıl önleriz? Şişkinliği ve aşırı gaz çıkarmayı, birikmeyi önlemek için yavaş yavaş ye. Lifli ve proteinli gıdaları azalt. Az önce sıraladığım listeye dikkat et. Gıda ve glutein intoleransı gibi altta yatan nedenler varsa bir doktora ya da beslenme uzmanına danış. Unutma, bağırsaklar bizim ikinci beynimizdir ve ona iyi bakmamız icap eder. Bağırsaklarına Bakü Ceyhan boru hattı geçmenin nesi iyi fikir acaba? Hem sonra düzenli egzersiz yap. Mide asitesini düzeltmek için nane çayı, papatya çayı, zencefil suyu ve sirke suyu iç. Bu videoyu beğen ve sevdiklerinle paylaş. Onların da bilgilenmesini, sağlıklı olmasını sağla. Sonuçta herkesin bir gaz problemi vardır. Eğer tavsiyelerim sonrası gaz çıkarma, gaz sıkışma sorunların ve genel olarak gaz sorunların geçtiyse yoruma yaz. Rahatladın mı? Rahatladın mı? Biz de bilelim. Unutma, bir beğeni, bir yorum, bir paylaşım, bir osuruktan evladır. Kendine iyi bak. Sonraki videoda görüşürüz.